Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün tekrar sizlerle yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün artık korona konuşmayacağız. Zaten korona İstanbul'da oldukça azalmakta. Aşılama da yakında başlayacağı için inşallah yaza çok iyi bir moralle gireriz. Bugün sizlere halk arasında bel romatizması, iltihaplı bel romatizması, sonrasında kamburlukla giden, tıbbi olarak ankilozan spondilit dediğimiz hastalıktan bahsedeceğim. Ankilozan spondilit deyince belki birçoğunuz ne olduğu konusunda kafanızda soru işareti olur ama iki tane meşhur rahmetli deprem dede Ahmet Mete Işıkara ve Suna Pekuysal dersem aklınızda hemen hastalık canlanır. Bu omurga romatizması iltihabi bir hastalık fakat gerçek iltihabi bir hastalık değil. Kronik, romatizmal, inflamatuar bir hastalıktır. Özellikle omurgayı, omurganın alt kısmındaki leğen kemiğiyle birleşen sakroiliak eklem dediğimiz kısmı tutar ve kişilerde özellikle gece yattığında sabah sertliğiyle kalkma, kalçalarda, kaba etlerde ağrı, uyluklarda ağrıyla kalkar. Sabah kalktığınızda yerden bir şey almak isterseniz belinizde bir tutukluk olur. Bu en az yarım saat kadar sürer. Yani sabah sertliği, sabah bel ağrıları, sabah tutukluğu ve istirahatle ağrıların artması, oluşması bizi uyarması gerekir. Bu otoimmün bir hastalıktır. Yani otoimmün bir hastalık dediğimiz durum gene bağışıklık sisteminin omurga sistemine, bel ve kalça sistemine ve diğer eklemlere saldırması sonucu ortaya çıkan bir romatizmal hastalıktır. Az görülür, binde 9 civarındadır. Ama önemi şu, esas ilgilenen branş romatolojidir. Fakat ben dahiliyeci gözüyle bunu anlatmak istiyorum. Çünkü bu hastalar daha çok dahiliye, ortopedi ve fizik tedavi polikliniklerine gider. Çünkü romatolog sayısı Türkiye'de hem azdır hem de kişilerin bu hastalıktan dolayı romatolojiye gideceğini bilmeleri imkansızdır. Bunları ancak muayene eden dahiliyecinin, ortopedistin veya fizik tedavinin yönlendirmesi gerekir. Bizlerin de bunları yönlendirebilmesi için bu hastalığı gördüğümüz zaman, muayene ettiğimiz zaman, kişileri dinlediğiniz zaman önce aklımıza gelmesi lazım. Bir şeyin aklımıza gelmesi için onu bilmemiz gerekiyor. Bilirsek aklımıza gelir. Bu yüzden maalesef hastalığın tanı konma süresi 8 yıl geç olmakta. Yani kişilerin bel ağrıları var, topuk ağrıları var, gece yatarken sırt ağrıları oluyor, sabahları yorgun kalkıyor ve kalça uyluk ağrılarından kalkıyor. Ya ufak tefek ağrı kesiciler alarak kendileri geçiştirmek istiyor ya da gittiği doktorda ki uygun doktora gidemeyebilir. Gittiği doktor bunun bir bel fıtığı olabileceğini, bir kemik erimesi, kireçlenme olabileceği konusunda önce o tanılarla başlayabilir. Çünkü bu nadir bir hastalıktır. Binde 9 gözükmektedir. Nadir hastalık olduğu için doktorun aklına gelmeyebilir. Doktorun aklına gelmediği için de maalesef ankilozan spondilit dediğimiz hastaların bazıları yanlışlıkla bel fıtığı ameliyatı olmaktadır. Bu yüzden bizim karşımıza özellikle hastayı tarif edeyim. Genç bir hasta, yaşları 15-20 ile 30-40 arasında genç bir hasta karşımıza geldiğinde bel ağrısının özellikle yattıktan sonra sabah kalktığında bel ve kalçalarında ağrı, tutukluk olduğunu söylüyorsa, topuklarında ağrı olduğunu söylüyorsa bu kişilerde acaba bir ankilozan spondilit var mı diye aklımıza gelmesi lazım. Özellikle egzersizle de ağrıların geçtiğini söylüyorsa, uzun oturduğu zaman bel ve sırt ağrılarının olduğunu söylüyorsa bir ankilozan spondilit var mı yok mu diye aklımıza gelmesi lazım. Aklımıza gelirse teşhisini koyarız demiştik. Çünkü ne kadar erken tedaviye başlarsak hastaları o kadar kurtarırız. Çünkü bu hastalıkta zamanla bütün omurga sistemi tutulmakta, kamburluk meydana gelmekte, postür bozukluğu meydana gelmekte, kişilerin sağa sola dönerken bütün vücuduyla döndüğünü görürsünüz. Pozisyon bozuklukları olur ve hayat kaliteleri düşer. Bu yüzden erken teşhis konup erken tedavi yapılırsa omurga fonksiyon bozukluğu veya diğer eklemlerdeki fonksiyon bozuklukları olmaz. Kişide dediğim gibi genç bir kişi olacak. Erkeklerde kadınlara göre 3 katı daha fazladır. İstirahatle ağrılar artar, egzersizle ağrıları azalır. Genellikle sakroiliak eklem dediğimiz bu kaba kısımlarımızı tutar. O kısımlarda hastalık başlar. Peki bunun bir
Romatizma tahlili var mı? Maalesef yok romatizma tahlili. Diğer romatizmalarda olduğu gibi RF dediğimiz, ANA dediğimiz romatizma testleri pozitif çıkmaz. Bunun için buna seronegatif spondil artrit de demekteyiz. Bu ankilozan spondilitin içinde başka gruplar da var buna benzeyen. Bu yüzden bunda romatizma testleri negatiftir. Beraberinde enfeksiyon testleri de yüksek çıkmayabilir. Yani sedimentasyon ve SRP dediğimiz testler de yüksek çıkmayabilir. Eğer klinik olarak çok ankilozan spondilite benziyor diye düşünüyorsak bir genetik testimiz var. HLA-B27 diye. Bunu yaptırırsak eğer bu test bu tür hastalarda %80 pozitif çıkmaktadır. Bu yüzden çok şüpheli kaldığımız durumlarda HLA-B27 testini yaptırabiliriz. Ama her HLA-B27'si pozitif olan ankilozan spondilit olacak diye bir kural yok. Avrupa'da toplumun %8'inde bu gen pozitiftir. Bunun için çok şüphelendiğimiz durumlarda bunu yapabiliriz. Teşhisinde bir röntgen kriteri var mı? Maalesef burada da çok erken dönemlerde röntgende bir şey anlayamıyoruz. İlk önce sakroilyak eklemi yani omurganın alt kısmı ile leğen kemiğinin eklem yaptığı yeri tuttuğu için buraların röntgenini çekebiliriz ama erken dönemde bir şey bulamayabiliriz. Fakat bu kısmın sakroilyak bölgenin MR'ını çekersek erken dönemde buralarda bir ödem yani medüller bir ödem görürsek bu da ankilozan spondiliti destekler. Ankilozan spondilit %80 omurga ve sakroilyak eklemleri tutar. %20 de periferik eklemleri yani el bileği, ayak bileği, el parmakları tutabilir. Orta büyük eklemleri, omuz ve kalça eklemlerini tutabilir. Elde tuttuğu zaman özel bir görünümü vardır. Buna daktilit diyoruz. Ankilozan spondilitteki görünüme. %20'si periferik tutulum da olabilir. Yani bir aksiyel omurga tutulumu bir de periferik tutulumda giden hastalığı vardır. Çünkü bunun ikisini ayırmamız lazım. İkisinde de tedavi aşamasında farklılık vardır. Omurga tutulumu olanlarda daha çok kortizon olmayan non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar yani piyasada duyduğunuz bol miktarda Voltaren, Tilkotil, Kataflam, Apranax, Melox gibi vesaire bir yığın ilaçlar bunlarla tedavi ediyoruz. Kişiye mutlaka egzersiz programı veriyoruz. Özellikle fizik tedavi bunlarda çok faydalı oluyor. Yüzmeyi olmazsa olmaz diye öneriyoruz. Kişilerin uzun süre istirahat etmesinden sakınmalarını öneriyoruz. Eğer periferik tutulum varsa bu sefer metotraksat veya sulfasalazin diye ilaçlar veriyoruz. Bu tedavilere rağmen eğer hastalığımızda bir düzelme yoksa biyolojik ajanlar dediğimiz bağışıklık sistemine karşı kullanılan iğneleri haftalık, 15 günlük, aylık bir şekilde kullanabiliyoruz ki bunları kullandığımız zaman hastalar oldukça rahatlamaktadır. Hastalığın önemli bulgusu dediğimiz HLA-B27 pozitif olması %80'inde insanların acaba benim çocuğuma da bu hastalık geçer mi diye aklına gelebilir. Bu oran %10'dur. Yani sizde bir ankilozan spondilit varsa çocuğunuza geçme oranı %10 civarındadır. Bize ankilozan spondiliti düşündürecek başka bir bulgu var mı hasta geldiğinde? Özellikle üveit olmuşsa yani gözde kızarıklık, ağrılı bir kızarıklık olmuşsa, gözün ön kamerasında bir iltihap olmuşsa bu da ankilozan spondilitin belirtisidir. Ankilozan spondilit omurga romatizması, iltihaplı omurga romatizması ayrıca gözü tuttuğu gibi kalpte aort kapağında tutabilir, aort yetmezliği yapabilir. Akciğerleri tutup akciğerlerde fibrozis yapıp solunum sıkıntısı yapabilir. Göğüste ağrı yapar, kaburgalarla iman tahtası arasındaki eklemi tutarak göğüs ağrıları yapabilir. Bağırsak sistemini tutabilir, orada yaralar yapabilir. Ayrıca osteoporoz sebebiyle omurgada kırıklar olup buralarda nörolojik problemler ortaya çıkarabilir ki o zaman da cerrahi tedaviler yapmak gerekir. Yalnız ankilozan spondilit derken ankilozan spondilite benzeyen diğer seronegatif artritleri de karıştırmamak gerekir. Ayrıcı tanıya mutlaka koymak lazım. Örneğin sedef hastalığının yapmış olduğu psoriatik artrit. Yani kişide bir sedef döküntüleri var mı yok mu diye kontrol etmek lazım. Çünkü tedavi o zaman değişiyor. Kişide bir iltihabi bağırsak hastalığı var mı yok mu ona bakmak lazım. Çünkü Crohn veya ülseratif kolit varsa gene aynı ankilozan spondilit gibi eklem bulguları olabilir. Tedavi değişebilir. Ayrıca kişide
reaktif artrit var mı? Yani Reiter dediğimiz hastalık var mı? Bir enfeksiyona sekonder gelişen bir romatizmal durum var mı? Varsa bunda da tedavi şekli değişmektedir. Tekrar söylüyorum, sözümü bitiriyorum. Ankilozan spondiliti mutlaka ve mutlaka hekimin bilmesi ve düşünmesi gerekir. Genç bir hastada bel ağrısı özellikle sabah kalktığında oluyorsa, yerden eğilmekle bir şey alamıyorsa ankilozan spondiliti ekarte etmek ve gerekirse uygun romatoloji doktoruna sevk etmek gerekir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.